Milattan önce 1200'lere doğru Anadolu'nun süper gücü Hitit İmparatorluğu tarih sahnesinden çekildi. Uzun süre başkent Hattuşa'nın düşmanlar tarafından basılıp yakıldığı düşünüldü. Fakat arkeolojik bulgular sarayın ve önemli yapıların yangından önce düzenli biçimde boşaltıldığını gösteriyor. Yani dosyanın ilk sürprizi şu: başkent düşmeden önce terk edilmiş olabilir. Önümüzde 5 şüpheli var. Şiddetli kuraklık, yiyecek sıkıntısı, taht ve bağlı krallık sorunları, savaşlar ve çöken ticaret ağı. Deniz kavinleri de kapıda bekliyor ama bütün suçu onlara teslim edip dosyayı kapatmak biraz fazla kolay. Bu videoda tek bir katil aramayacağız. Bir imparatorluğun dayanma gücünü aynı anda tüketen krizleri izleyeceğiz. Hititler, M.Ö. 2. bin yılda Orta Anadolu merkezli güçlü bir devlet kurdu. Başkentleri bugünkü Çorum yakınlarındaki Hattuşa'ydı. Zamanla egemenlikleri Anadolu'nun büyük bölümüne, Kuzey Suriye'ye ve Yukarı Mezopotamya'nın bazı kesimlerine ulaştı. Kısacası Hititler, antik dünyanın mahalle arasında kalmış küçük krallığı değildi. Masadaki büyük oyunculardan biriydi. Hattuşa, kilometrelerce suru, 100'den fazla kulesi, anıtsal kapıları, tapınakları, sarayları, tahıl depoları ve su tesisleriyle dev bir yönetim merkeziydi. Burada bulunan binlerce çivi yazılı tablet, savaşları, antlaşmaları, vergileri, dini törenleri ve saray yazışmalarını günümüze taşıdı. Bürokrasi. Bir imparatorluk kaybolsa bile evrakları kalıyor. Milattan önce 13. yüzyılda Hititlerle 2. Ramses'in Mısır'ı Suriye üzerindeki hakimiyet için Kadeş'te karşı karşıya geldi. İki taraf da zafer iddiasında bulundu. Yıllar sonra yapılan barış antlaşması ise Hititlerin Mısır tarafından denk bir büyük güç olarak kabul edildiğini gösterdi. Çökecek olan devlet yalnızca büyük değildi. Antik dünyanın diplomatik merkezlerinden biriydi. Hitit gücü yalnız Hattuşa'daki orduya dayanmıyordu. Ugarit ve Karkamış gibi bağlı merkezler vergi, asker, tahıl ve haber sağlıyordu. Antlaşmalar yerel kralları Hitit hükümdarına bağlıyor, evlilikler ve saray akrabalıkları sistemi bir arada tutuyordu. Fakat ağ büyüdükçe merkezin her halkayı denetlemesi zorlaşıyordu. Hattuşa'nın dev depoları ve su havuzları Hititlerin kötü yıllara hazırlıksız olmadığını gösteriyor. Ancak büyük başkent, kalabalık saray, ordu ve tapınak düzeni sürekli tahıl, emek ve ulaşım istiyordu. Sistem görkemliydi. Fakat her görkemli sistem gibi faturaları da görkemliydi. Hititlerin son yüzyılında Asur, Yukarı Mezopotamya ve Kuzey Suriye'de güçleniyordu. Doğudaki mücadele Hititlerin askeri kaynaklarını zorluyor ve bağlı bölgeler üzerindeki baskıyı arttırıyordu. İmparatorluk yalnız dışarıdan saldırı beklemiyordu. Sınırlarını sürekli ayakta tutmaya çalışıyordu. Hitit tahtı geçmişte darbeler, sürgünler ve rakip hanedan kolları görmüştü. Son dönemde Tarhun Taşra ve Karkamış gibi güçlü kraliyet merkezleri Hattuşa'nın yanında ayrı ağırlık kazandı. Elimizde son yılların bütün ayrıntıları yok. Fakat merkezle çevre arasındaki gerilimin imparatorluğu daha esnek değil, daha parçalı hale getirdiği anlaşılıyor. Kuzeyde Kaşkalar, batıda bağımsız davranan bölgeler, doğuda Asur ve güneyde korunması gereken bağlı krallıklar vardı. Bunların hiçbiri tek başına Hititlerin sonunu açıklamaz. Ama aynı yönetim aynı anda birçok cepheye para, asker ve tahıl yetiştirmek zorundaydı. Haritada ok çizmek kolaydı. O okların ucuna ordu göndermek biraz daha masraflıydı. Hitit ülkesi daha önce 1. Şuppiluliuma döneminin sonunda başlayan ve yıllarca süren ağır bir salgın yaşamıştı. Bu salgını imparatorluğun son günlerinin doğrudan nedeni gibi sunamayız. Ancak nüfus, tarım ve yönetim üzerinde uzun süreli baskılar bırakmış olması mümkündür. BÖSEJ'e ekliyoruz fakat üzerine kesin fail damgası vurmuyoruz. Orta Anadolu'da tarım yağışın zamanlamasına çok duyarlıydı. Bir kötü hasat depolardan karşılanabilirdi. Ard arda gelen kötü yıllar ise başkenti ve orduyu sıkıştırırdı. Hattuşa'daki büyük tahıl siloları devletin bu riski bildiğini gösteriyor. Sorun deponun varlığı değil, içine koyacak ürünün kalmamasıydı. Son döneme ait Ugarit yazışmaları, Hitit görevlilerinin bağlı krallıktan büyük miktarda tahıl ve vergi talep ettiğini gösteriyor. Yeni çalışmalar, bu baskının Ugarit'in kendi yiyecek sıkıntısını ağırlaştırmış olabileceğini öne sürüyor. Merkez hayatta kalmak için çevreden daha fazlasını istedikçe, çevrenin dayanma gücü de azalıyordu.
Hititler, Mısır'dan Mezopotamya'ya uzanan saraylar dünyasının içindeydi. Gemiler tahıl ve bakır taşıyor, kervanlar kalay getiriyor, elçiler antlaşma ve hediyeler götürüyordu. Bronz üretimi bile uzak bölgelerden gelen ham maddelere bağlıydı. Antik çağın interneti yoktu ama tedarik zinciri çöktüğünde herkes yine aynı anda çevrim dışı kalıyor. Binlerce yıl sonra araştırmacılar, Gordion'da bulunan eski ardıç kerestelerinin büyüme halkalarını ve karbon izotoplarını inceledi. Dar halkalar ve kimyasal işaretler, Orta Anadolu'daki nem koşulları hakkında yıllık ölçekte ipucu verdi. Ve tarihler, Hitit sisteminin dağıldığı döneme yaklaşıyordu. Araştırma, M.Ö. 1198 ile 1196 arasında ard arda 3 olağanüstü kurak yıl belirledi. Tek bir kurak mevsim zorlayıcıdır. 3 yıl ise tohumluk tahılı, hayvan yemini, vergi gelirini ve devlet depolarını aynı anda tüketebilir. Açlık yalnız sofrayı değil, ordunun ve yönetimin bütün düzenini etkiler. Hitit yönetimi kuraklığa karşı depolar, havuzlar ve vergi sistemi kurmuştu. Fakat bu düzen normal dalgalanmaları karşılamak için tasarlanmıştı. Üretim yıllarca düşerken başkent, ordu ve tapınaklar aynı payı istemeye devam ederse sistem sertleşir. Dayanıklılık için kurulan düzen kaynak kalmadığında bir yük haline gelebilir. Hayır, ağaç halkaları bize Hititleri kuraklık öldürdü demiyor. Araştırmacılar da iklim olaylarının tek başına toplumları çökertmediğini özellikle vurguluyor. Aynı kuraklık farklı bir siyasi ve ekonomik yapıda başka sonuç verebilirdi. Yani kuraklığı suç mahallinde bulduk fakat elinde tek başına imparatorluk yıkan sihirli bir düğme yok. M.Ö. 12. yüzyılın başında Doğu Akdeniz'in birçok saray devleti kriz yaşadı. Ugarit yıkıldı, bazı Miken merkezleri tahrip edildi ve ticaret yolları kesintiye uğradı. Bu olayların hepsi aynı gün olmadı ve her kent aynı nedenle düşmedi. Fakat Hititler, komşularının da nefessiz kaldığı büyük bir bölgesel dönüşümün içindeydi. Mısır yazıtları, daha sonra deniz kavimleri adı verilen farklı grupların hareketlerinden söz eder ve Hatti'yi yıkıma uğrayan ülkeler arasında sayar. Ancak bu ad, tek bir millet ya da tek komutanlı bir orduyu ifade etmiyor. Hattuşa'yı onların bastığını kanıtlayan doğrudan bir belge de yok. Şüpheliler listesinde kalıyorlar. Dosyanın tamamını alamıyorlar. Bilinen son büyük kral, 2. Shuppiluliuma, yazıtlarında karada ve denizde düşmanlarla savaştığını anlatır. Bu kayıtlar, Hititlerin son yıllarında askeri baskının gerçek olduğunu gösteriyor. Fakat metinler, saray diliyle yazılmış zafer anlatılarıdır ve imparatorluğun nasıl sona erdiğini söylemez. Son kral, savaşı kazandığını yazdı. Ardından merkezi arşiv sustu. Ugarit'te bulunan mektuplar, düşman gemileri yaklaşırken ordunun ve gemilerin başka görevlerde olduğunu anlatır. Mektuplardan bazıları fırınlanmadan kaldı. Şehir kısa süre sonra yıkıldı. Hititlerin kıyıdaki haber, tahıl ve ticaret kapılarından biri kapanıyordu. Tahıl sevkiyatı aksar, maden yolları kesilir, bağlı krallıklar asker göndermez ve haber geç ulaşırsa merkez bütün sorunları daha pahalı çözmek zorunda kalır. Kuraklık üretimi azaltırken savaş ulaşımı, siyasi parçalanma da emirlerin gücünü zayıflatmış olabilir. Ayrı görünen krizler artık birbirini besliyordu. Arkeolojik araştırmalar, saray ve tapınak bölgelerindeki değerli ve taşınabilir eşyaların yangından önce götürüldüğünü gösteriyor. Bu, yönetimin bir anda kaçmasından çok planlı bir tahliyeye işaret ediyor. Kralın sarayı nereye taşıdığı ise bilinmiyor. Kayda elimizde yok. Hitit bürokrasisi bu kez gerçekten dosyayı yanında götürmüş olabilir. Hattuşa boşaltıldıktan sonra bazı yapılar yandı. Ancak yangın, bütün şehri aynı anda yok eden tek bir saldırının izi değil. Kentin farklı bölümleri farklı süreçler yaşadı. Daha sonra alana küçük topluluklar yeniden yerleşti. Başkentin yanması, imparatorluğu deviren an değil, çözülmüş bir düzenin ardından kalan görüntü olabilir. 2. Shuppiluliuma'nın sonu ve sarayın Hattuşa'dan sonra nereye gittiği bilinmiyor. Yazılı merkez ortadan kalkınca tarihçinin ışığı da bir anda zayıflıyor. Elimizde son günleri anlatan bir Hitit kroniği yok. Bazen tarihin en büyük sessizliği yazacak kimsenin kalmamasından değil, arşivin başka yere taşınıp kaybolmasından doğar. Merkezi imparatorluk sona erse de Hitit siyasi ve kültürel geleneği tamamen yok olmadı. Karkamış ve çevresindeki geç Hitit krallıkları, hanedan geleneklerini, hiyeroglif yazıyı ve sanat üslubunu demir çağında sürdürdü. Hattuşa sustu.
Fakat Hitit mirası başka şehirlerde konuşmaya devam etti. İmparatorlukların adı haritadan silinebilir. İnsanlarsa bir sabah topluca buharlaşmaz. Köylüler, zanaatkarlar ve yerel topluluklar yeni siyasi düzenlerin içinde yaşamayı sürdürdü. Diller, gelenekler ve kimlikler zamanla değişip birbirine karıştı. Tarih haritayı yeniledi. Herkes valizini alıp bilinmezliğe gitmedi. Şiddetli kuraklık tarımı vurdu. Yiyecek baskısı merkezi zorladı. Siyasi parçalanma emirleri zayıflattı. Savaşlar ve nüfus hareketleri güvenliği sarstı. Ticaret ağının çökmesi seçenekleri azalttı. Bunlardan herhangi biri tek başına kesin cevap değildir. Fakat aynı anda geldiklerinde yüzyıllardır çalışan sistem sorun çözme yeteneğini kaybetti. Peki Hitit İmparatorluğu nasıl yok oldu? Büyük olasılıkla tek bir düşman tarafından bir gecede yıkılmadı. Üretim, yönetim, savaş ve ticaret krizleri birbirini büyüttü. Saray Hattuşa'yı terk etti ve merkezi devlet dağıldı. Hitit halkı kaybolmadı. Kaybolan, onları tek bir imparatorluk altında bir arada tutan düzendi. Sizce en ağır darbe hangisiydi? Kuraklık mı? İç parçalanma mı? Savaşlar mı? Yoksa çöken ticaret ağı mı? Yorumlara yazın. Yalnız deniz kavimlerini görür görmez bütün dosyayı onların üzerine bırakmayalım. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve geçmişin cilvesine abone olmayı unutmayın. Çünkü tarih bazen imparatorluğu kapıdan kovmuyor, depoyu, yolu ve yönetimi sırayla kapatıyor.